İşte bu. İşte bu. Ben kazandım. Ne oldu Emre? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Büyütme. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hiç yakışıyor mu şu hale bak ya? Koskoca kadınsın. Lavabo var bende, lavabo. Araba o yüzden sağa çekiyor. Ya zaten hep bir joystick bozuk. Hep bir raket delik. Efendim top sol ayağıma geldi. Aşkım bir biner misin? Allah aşkına bak şu tekerlek fiti fiti yapıyor göreceksin. Gel bir bin. Ne yapıyor tekerlek ne yapıyor? Fiti fiti yapıyor Yeşim. Gel bir bin. Ah kıyamam. Onun arabası fiti fiti mi yapıyormuş benim sevgilimin? Sevgilim sen dalga mı geçiyorsun benimle? Saçmalama aşkım. Niye dalga geçeyim ben seninle? Sen söylesene benim arabam fiti fiti yapıyor diye. Ya bırak Yeşim Allah aşkına. Neyse kapatalım bu konuyu ya. Yerim ben seni o çemçük ağzına ama. Yerim ama. Ha? İhsan Bey, o fuşya lambadan da rica edecektim. Affedersiniz. Acaba sizde bu arabanın fiti fiti yapmayanından var mı acaba? Bu bozuk sanırım. İhsan Bey, bize bu arabaların fiti fiti yapmayandan var mı? Aa abajur sevgilim bak abajur. Ben oraya gidiyorum. Maalesef kalmamış. Bahçeköy şubemizde varmış ama. Harika. Tamam. Zaten yolumuzun üstü. Biz geçeriz. Alırız. Teşekkürler. Var mıymış? Onda da indirim var. Ah o zaman bunu da Bahçeköy'den alalım. Yolumuzun üstü zaten. Sevgilim sen ellerini yıka. Yemek 5 dakikaya hazır. Oo. Sultanım bugün neler yaptı acaba? Makarna. Makarna. Ha makarna. Yetten. Sadece makarna. Aa, okey. Ne oldu? Bakıyorum beğenemediniz paşam. Aa, kızımız pek amarat maşallah. Bu bölüm İtalyan mutfağı galiba. Son 3 aydır makarnadan başka yediğimiz bir şey yok. Eve 3 kuruş para getirdiğin mi var be adam? Çıt çıt çıt. Kalbim kırıldı. Ben mamamın evine gidiyorum. Arrivederci amore. Hayır. No. Arkandan ağlar ama. Gel buraya. Arrivederci. Bunu tam yapacaktın. Tatlım açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın, neyi? Ben gidiyorum. Aa nereye? Annemin evine. Ama aşkım. Yeşim. Tükür kızım babanın suratına. Bot. Murat'la Aylin'i yan yana oturtalım mı? Çocuk o kadar söyledi ya ailenle oturtmayın beni diye. Ama ne bakıyorsun ona sen? İstemem yan cebe. Aslında Aylin de aynı kafada ha. Bir komparstaya bakar. Ya azıcık çakır keyif oldular mı var ya. Kasap havasında bile öpüşecek onlar göreceksin. Aynen. Narın. Aa, damat halayı dedin mi dayım. Da ona da çok içirmemek lazım işte. Neydi o milli maç gecesi hakikaten ya? Ay evet. Emre Bey. Emre diyorum dikkat edersen sevgilim. Daha 2 masamız var. Bunu yarın teslim edeceğiz biliyorsun değil mi? Tamam.
Selmalar oturt 14'e. Oo. Ay hakikaten kızları unuttuk üniversiteden ha. Emre. Sen de çağır artık okuldakileri. Ayıp ama. Ya çağırayım çağırmasa da sevgilim. Çok uzun zaman oldu ya. Şimdi paldır küldür damdan düşer gibi olmaz ki. Bak ne yap biliyor musun? Buluşun yarın öbür gün. Hasret giderin. Hem damdan düşer gibi olmamış olur. Hem de davetiyeleri verirsin. Tamam da çiçeğim. Ya milletin yarın işi vardır, gücü vardır. Ben o kadar adamı nasıl ayarlayayım ya bir günde? Ya sen benim gibi hatunu ayarlamış adamsın. Halledersin sen. Ya abi ne kıl hocaydı ya. Totoş koskocaman amfide önden 2 sıra boş bırakıyordu. Ondan sonra sınav yapıyordu. Sonra niye geçemedin? Oo ben geçtim. Sen kendini anla. Benim hala 5 ders var gidip geliyorum. Ya oğlum bir buluşmaya da zamanında gel ya. Vallahi dişimi kıracağım ha. Tamam. Hoş geldin Aklı Selim Paşam. Ben de ne diyorum abi? 2 haftadır düşünüyorum. Ne diyorduk bu herife diye. Tabii ya. Vallahi lan biz bu adama niye aklı selim dediysek. Orasını bilmiyorum da Hacı. Senin çok güzel bir lakabın vardı. Cuk oturuyordu. Kel Mahmut. Buna su mu katıyorlar ya? Bu eskiden daha bir güzeldi ha. Ha, eskiden bana kilitliyordun ya hesabı, ondan tatlı geliyordu sana. Koskocaman pazarlama müdürü olduk. Hala kalkıp benimle makara yapıyorsunuz ya. Tamam bugün içkileriniz benden hadi. Hayat nasıl gidiyor? Abi nasıl gitsin? Yorucu. Bir kere çok yorucu. Ya 2-3 sene önce falan Arton diye bir şirkete girdim. Gerçekten o kadar çalışıyorum ki anlatamam. Arton. Aa, ciddi misin ya? Orası çok iyiymiş. Ben geçen sene CV'mi vermiştim hatta ama hiç ses çıkmadı. Hadi ya. Bilsem yardımcı olurdum ben sana. Ulaşılabilseydiniz olurdunuz Emre Bey. Haftaya arasan sen beni. Dur haftaya olmaz. Balayında olacağım da. Ne? Olayı mı dedin sen? Evleniyorum abi. Baba tebrikler ya. Gerçekten lan. Eyvallah. Ay süper haber ya. Çok sevindim. Ya yaş kemale erdi artık. Bir dünya evine biz de girelim değil mi? Kardeşim sakın, aman diyeyim, sakın. Ya? Oğlum daha hayatının bağrındasın lan. Biz yandık bari kardeşimiz yanmasın ya. Sen ne ara evlendin oğlum? Oha be oğlum, 3 sene oldu. Bak abi, birincisi ne yaparsan yap o eve geri dönmek zorundasın. Hop, özgürlük gitti mi? Ondan sonra efendim yok annesini hoş tutmasıydı. Baldızıydı ki oraya hiç girmiyorum ayrı bir dallas. Yok bardağını oraya bırakma. Pantolonunu şurada çıkarma. Ha benim dizim başlıyor falan derken yemin ediyorum ömür törpüsü abi yapma. Boş ver hiç gerek yok. Öyle mi Efe Bey? Sizin de bu akşam eve gelmenize gerek yok. Zira kanepede yatacaksınız kırlentleri sonra. Oha siz beraber mi evlendiniz? Belediyenin toplu nikah töreni vardı. Biz de ucuza gelsin diye aradan çıkaralım dedik. Ne demek be beraber mi evlendiniz? Haberin olmaz tabii. 50 kere aradık, sorduk, mesaj bıraktık, mail attık. Karşılığında kocaman bir sessizlik. Emre'cim güzel gözlü yengen bu konuda son derece haklı. Yemezler babyface. Hem ne öyle? Pazarcı ağızları gibi yenge menge. Hiç yakışıyor mu sana? Ha oğlum hakikaten yenge demişken anlatsana ya. Yengeyle nerede tanıştın? Nasıl oldu o iş? Ya şimdi siz geyik yapacaksınız benimle ya. Biraz. Her zaman gibi. Ya böyle bayağı aşk filmi gibiydi ya. Yani rüya gibi bir mekanda. İşte sen ayarlayamazsın, size adresini vereceğim. Biz de istiyoruz ama beyefendi kombinesinden maç kaçıracak diye bir yere kıpırdayabiliyor muyuz ki? Ya aşkım şu deplasmanları tatil köyüne alsınlar neden olmasın? Neden olmasın? Sığır. Abi Sığırsın. Konuşacağım bu gece.
Saçmalama Yeşim, acele karar veriyorsun. Ay karnım ağrılar geliyor. Canımın içi. Çok üzüyorsun kendini. Hem nereden bilebilirsin? Şimdiden isimler düşünüyor Pelin. Bebek mobilyaları bakıyor, kıyamam ya. Ay. Nikahtan önce söylemem lazım. Salak gibi tuttum içimde, nasıl olsa çözülür diye. Hadi bir didişmeyin de çocuk anlatsın ya. Nasıl tanıştınız? Sonra anlatayım. Ya hikayenin başlangıcı da çok garip aslında. Ya böyle... Ya evde oturuyorum, tamam mı? Daralmışım, bunu almışım. Çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Neyse. Kapı çaldı. Bir açtım, bir kurye, elinde bir zarf. Emre Bey, buyurun. Şöyle bir imza atar mısınız? İyi günler. İşte masal gibi başlamış yaz tatile. Ya masal gibi başladı. Dergi promosyonu olunca Eylül ayında veriyorlar tatili abi. Ya, koskoca otelde incin top oynuyordu ya. Yani tamam biraz da iyi oldu, kafamı dinledim falan ama hatta ilk 2 gün otelden dışarı çıkmadım böyle. Ya odadan dışarı bile çıkmadım yani. Kitap okudum, müzik dinledim, televizyon seyrettim falan filan. Anca kahvaltı yeniyordum, yemekten yemeğe o da yani. Ha, yemekler nasıldı? Güzel miydi bari? Yani Bizde ne oğlum yemeklerde? Nasıl tanıştınız ya? Hadi. bir gün havuz başında oturuyorum. Kulağımda kulaklık. Kitabımı okuyorum falan. Ondan sonra böyle bir karaltı geçti önümden. Selam. Sonra bir daha geçti falan. Gözümü kaldırdım, bir baktım. Bir tane kız böyle bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatıyor. Ulan ne diyor dedim, bir indirdim. Hacit, yengenin daha adını söylemedin ya. Oradan bir başlayalım. Yengenin ismi ne? Pardon Yeşim ben. Yemeği kaldırmak üzereler de ben hani belki yememişsindir diye sormak istedim sadece. Pardon. Sonra yemeklerimizi aldık. Yedik. O gün geceye kadar falan oturmuşuz. Ertesi gün kahvaltı, öğle yemeği falan derken bir baktık bayağı beraber vakit geçiriyoruz ya. Yenge ayarladı seni yani. Vallahi biraz öyle oldu. Az koşmadı peşimden. Biliyor musun? Ne güzel yuvarlanıp giderken kırmışım seni bilmeden. İnsan yaptığını görmez ya bazen. Hüzünden köşe bucak kaçarken Hadi kahvaltıya gidelim. kezledik fark etmeden. Affet demek yetmiyor bazen. Üzdüm seni, ben suçluyum, kopsun dilim. Tamam sustum tüm felaketlerden, savaşlardan sorumluyum. Yorulsam koşturmaktan, kaybettiğime üzülsen, beni kollarına almaz mısın? Kalbimin boş tarafı tekrar çalıştı. Çünkü işin içine aşk karıştı. Böyle hatunum olmamıştı. Birbirimize nasıl... Ay çok güzel gerçekten burçlar. Sen ne burcuyumsun bakayım? Başak. Önünüze gelen işler veya bazı planlar yeni bir yoğunluğun kapısını aralayabilir. Sen inanıyorsun bunlara.
Ne? Yok bir şey. Kendi kendime konuşuyorum işte. Gerçekten duymadım. Tamam boş ver. Başka bir şey düşünüyorum gerçekten. Düşünmesin. Mavi. Mai'dir değil mi? Yoksa aşk mı bu konuş? Sen gitme kal, bu kalp boş kalmasın. Mutluyum içinde bir şeylere minnet. Borcu var içelim hadi millet. Korkmadan uçalım mı bir müddet? Aşk için içelim ne şarap ve kadeh eden bizi sarhoş. Sen misin yoksa aşk mı bu konuş? Sen gitme kal, bu kalp Ablacığım taşındı onlar. boş kalmasın. Emre. Hiç utanmana gerek yok. Zaten biz bizeyiz otelde biliyorsun. Bir tek arkadaşlar var, onlar görecek bu güzel kıyafeti. Sanırım yatakta kahvaltı işini yanlış anlamışsınız siz. Ama çok şık. Gerçekten çok şık. Bence. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yiyelim şefim sen söyle. Abicim elimde taptaze çinekopum var. Tavsiye ediyorum. Onun dışında da spesiyel bir meze tabağım var. Ortaya serpiştirebilirim. Süper ben uyar. Yenge ne alırdı? Soralım arkadaşa. Lüfer alırım ben de o zaman. Lüfer. Rakı? Rakı ile aran nasıl? Rakı balığın pazarlama müdürüdür. 35'lik olsun lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Evet. Nerede kalmıştık? Valla en son sen benden bir söz almıştın. Yok dürüstçe cevap vereceksin falan diye. Artık ne soracaksan. Ha, tamam hatırladım. Şimdi şöyle düşün. Mesela sen bir ilişkiye başlamadan önce zaten hayatında bir aşkın eksikliğini hissetmiyor muydun? Tabii ki. Ya bir kere insan uzun zaman yalnız kalınca artık hayatıma biri girsin diye düşünüyor. Yani en azından ben öyle oluyorum. Peki şöyle düşün o zaman. Birisi hayatında olsun diye eksiklik hissetmeye başladın. Etrafındaki insanlara da o gözle bakmaya başlıyorsun. Evet. Zaten işin saçma kısmı da burada başlıyor. Bu içindeki aşık olma ihtiyacı yüzünden bir sürü tanımadığın insanın kalbini kırmaya başlıyorsun. Nasıl yani? Şöyle, şimdi bir süre sonra kendi istediğin özellikleri hiç tanımadığın birine kıyafet gibi giydirmeye başlıyorsun. Aslında bir an önce aşık olmak ve ilişkiye başlamak istediğin için. Aynı kitabı okumuşuz, aynı filmi izlemişiz, aynı müziği dinlemişiz falan. Hepsi hikaye. Elemana giydirdiğin kıyafet aslında üstüne oturmamış ki. O ara sezon sonu diye kaçırmak istememişsin sadece. Hatta bir beden büyük almışsın seneye de giyerim diye. Sonra ne oluyor? Kıyafetin altından çıkan adamın senin tanıdığın adamla alakası bile yok. Aslında hiç tanımaya çalışmadığın. Şimdi bundan sonrası tamamen şans. Kim diğer tarafı daha erken tanırsa o erken yırtıyor ilişkiden. Ondan sonra gelsin ben çok kötüyüm. Sen çok iyisin. Affedersiniz. Afiyet olsun. Teşekkür. Mezeler geldi de. İştah mı bıraktın akşam akşam? Hiç gülme paşam. Aşk konusunda ancak bu kadar can sıkıcı konuşulurdu. Hayır tamam. Bak dediklerini de anlıyorum. Doğru ama karşındakine açık olmadan nasıl paylaşabilirsin? Ya ne kadar açık olursan o kadar yaralanıyorsun ama. Ben de içmeyeyim o zaman rakıdan. Nasıl olsa kusacağım. Keşke hep çakır keyif kalabilsen de ne kutsan ne ertesi gün başını ağrısan. Ya gerçekten bu kafayla yaşıyor olamazsın ya. Bana bak, otele dönünce kesmeyeceksin beni değil mi? Yaşamama gerek olmadığına göre bak tırsmaya başlıyorum ama. İncineceğim diye aşktan kaçılmaz ki. Yani o zaman hiç yaşamayalım Emre. Nasıl olsa öleceğiz. Önemli olan şu balığın, şu yemeğin keyfini çıkarmak değil mi? Onu da yemeyelim. O da tuvalete gidecek. Bence sen de inanmıyorsun bu söylediklerine de. Böyle galiba biri seni gerçekten çok sağlam yaralamış ve... sen de bundan kurtulmak için kendince bir mantık bulmuşsun ama... aşk bu. Havuz problemi Belki değil. haklısın. Ama bir şeyin sahteliğini bile bile onu hiç sorgulamadan içine dalmak nasıl bir aptallıktır ya? Sen ne çeşitli ilişkiler yaşadın ben pek bilmiyorum ama yaşadıklarının tamamen saçmalıktan ibaret olduğunu kabullen.
asıl benim bu masada oturmam çok büyük bir saçmalık Emre. Sen kimseyi sevemezsin. Sevmeyeceksin. Şefim. Kalabalık bir sokak, belki hayat. Sen her köşe başı. Yorgunluktan mı bu halin? Düşünmek bile zor. Ah, kelimesiz geldim. Fikirler yol almaz. Dağınıklıktan mı bu halim? Durulmak artık zor. Ah, geçmişte bitirdiğim hüznümde hal kalmaz. Toplanmamış bir oda, benle hayat. Sen yağmur sonrası. Merhaba, kolay gelsin. 8 numaradaki hanımefendiyi soracaktım ama. Bu sabah check-out yaptı. 3 gün daha rezervasyonu var diye biliyorum ama. Bilmiyorum. Çok aceleyle çıktı. Hadi ya. Otogara nasıl gidebilirim buradan? İlk servis 4 saat sonra. İsterseniz haber verebilirim. Yok tamam, teşekkürler. Emre Bey, kahvaltıya gelmiyor musunuz? Emre Bey, siz bu yatakta kahvaltı olayını yanlış anladınız sanırım. Yani bence. Hak et. Yıllar geçmiş üstümüzden. Hala ilk günkü gibi aklımdasın. Özledim seni. Özledim seni. Özledim seni. Özledim seni. Ya bu arada dün gece için özür dilerim. Biraz haddimi aştım galiba. Peki böyle kuru bir özürle yırtabileceğini mi zannediyorsun Emre? Allah Allah, kahvaltı ısmarladık ya işte.
Ya cesaretine gerçekten hayranım. Yani şurada şu çubuklu pijamalarına oturabiliyorsun ve hala sahtekarlığa vuruyorsun. Hiç akıllanmadın. Daha fazla zorlamayayım değil mi? Yok. Kaşınıyorsun. Hiç akıllanmadın. Tamam o zaman bu sayılmasın. İstanbul'a döndüğümüzde senin uygun görebileceğin bir yemek eşliğinde belki özrümü kabul edersin. Çok merak ediyorum Zevklim. Bakalım nereye götüreceksin beni? Nereye götürdün kızı? Ocakbaşı ya. Aşkım, Canım. az önce sana ben sığır demiştim ya. Özür dilerim. Yani siz dalga geçiyorsunuz ama arkadaşlar her şey orada başladı. Her şey. İlk kızı ocak başında mı öptün lan? Soğanlı soğanlı. Ben öyle bir şey yapmadım. İnanmıyorum ya. Neyse arkadaşlar ya şu şey meselesini bir halledelim. Gelelim. Zurnanın zırt dediği yere. Kapışın. Vay deste davetiye ediyorsun. Vapurdaki pazarlamacı amcalar gibi he? Abilerim, ablalarım, hizmet ayağınıza geldi. Evet, şu elimde görmüş olduğunuz davetiyeleri bir çeyrek altın karşılığında sizlere takdim edeceğim. Çeyrek kalacakmış ya. Sertüm. Ha bu da Begüm'e diye hazırlamıştım. Yani görüyor musunuz bilmiyorum ya da evlendim evlenmedim hani eşinin adını bilmedim. İsterseniz siz yazarsınız eşinin adını da evlendiyse. Abi senin haberin yok mu ya? Neyden abi? Begüm'ü kaybettik Emre. Yani o da son zamanlarda kopmuştu senin gibi bizden. Sonra da kara haber tez duyulur işte. Ya Efe, sen şimdi eve hani geç gidiyorsun ya. Yenge kızmasın sonra. Saatte bayağı oldu. Biz de Paşa Karşı'ya geçeceğiz. İstiyorsan ufak ufak biz anca çünkü. İyi olur. Hacı, hesabı sen ödüyorsun değil mi akşam? Ya ödeyeceğiz dedik ya oğlum ya. Sen de iyice bizi cimri yaptın ha. Yok be oğlum. O zaman istediğimiz kadar içebiliyoruz. Rahatız bu akşam. Ha? Efeciğim istersen biz de ufak ufak kaçalım. Ev savaş alanı gibi. Hadi. Mahmutcuğum. Hadi. Görüşürüz canım. Görüşürüz canım benim. Arayacağım. Abi Yasemin beni bekler evde yalnız. Ben de müsaade isteyeyim. Ben hesabı halledeceğim. Tamam, tamam kardeşim. Birden ay ışığını kestin. Bir de sen çok değiştin. Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi. Söylenenler hiç söylenmemiş gibi. Bir de sen karşıma geçtin.
Başka biri var dedin. İnanamadım bittiğine. İnanamadım gittiğine. Ne sen baktın ardına ne ben, hep ayrı yollarda yürüdük. Sustu bu gece, karardı yine ay, kaldı geriye cevapsız sorular. Uyandığında onu ilk kim görecek, bıraktığım düşü kim büyütecek? Emre Bey, buyurun. Sincap'ım. Hadi kalk. Kahvaltı hazır. Hadi kalk işe gitmeden güzel güzel keyfini çıkaralım. Emre. Oo, uykucuya bak sen. Kime diyorum? Oh. Paşama bir gece arkadaşlarına çık dedik. Alemler aktı. Şimdi de uyanamıyor muymuş? Uyanıyorum aşkım, uyanıyorum. Uyanıyorum aşkım, uyanıyorum. Hadi kalk yüzünü yıka. Ben de omlete bakayım. Hadi. Tamam. Hadi kalk. Anlat bakalım nasıl? Eğlendiniz mi milletle? Ya sorma hayatım. Hasret giderdik işte ya. Eski günlerdeki gibi yani. Eski günlerden bahsettikten sonra başladı diyorsun parti yani. Sen kaçta geldin sahi eve? Ben uyumuşum. Ya sevgilim dalmışım işte. Kalabalıktık çok ya. Şu hoca böyleydi, bu hoca şöyleydi falan derken... Saati unutmuşum. Vay! Kazanamanın hızına bakın. Sevgilim niye duruyorsun orada? Gelsene buraya. Bugün sunum var, erken çıkmam lazım. Emre 2 dakika otur lütfen. Gerçekten gitmem lazım. Önden hazırlığımı yapayım, Mehmet Bey biliyorsun. Ondan sonra bır bır konuşmaya başlar arkamdan. Baya gidiyorsun yani. Aslında benim seninle konu... Geç bile kaldım, seni seviyorum. Ben de seni. Patron, son maç diyorum abicim, son maç ya. Zaten 3'te 3 yapmışım ben. Ya
Sampdoria'ya üst yazdım, o tutmuş be kardeşim. Barça zaten Conti garanti. Napoli'ye de üst yazdım, o da tuttu. Son maç bizim Arda'nın maçı. Atletico Espanyol handikap dedim. Atletico zaten maçın başında hop çaktı bir tane. Ya zorlasana, atsana bir tane daha, at bir tane daha. Karşındaki adamlar zaten 13. kardeşim ya. Ama neymiş efendim? Tek gol, 3 puan. Amcamın umurunda bile değil. Yattı bizim kupon tabii. İzledin mi maçı? Yok abi izlemedim. Üniversiteden arkadaşlarla toplandık, takıldık falan. İşte davetiyelerini verdim. Ya nasıl izlemezsin kardeşim? Tam senlik maçtı ya. Ucu sana da dokunuyor. Çeyrek altından reşat altına terfi edecektin. Acayip karnım acıktı ya. Bir öğle yemeğine mi gitsek, ne dersin? Abi sen geç. Benim çıkmam lazım. Karnım da aç değil zaten fazla. Soran olursa rahatsızlandı falan da işte ne bileyim. Ne oluyor lan? Arda, yaktın beni be oğlum. Tuğçe merhaba. Ya bu Dudullu sapağından sonra dönüyor muyduk ya? Hı, sonra? Tamam. Tamam. Gerisini biliyorum, tamam. Çok teşekkürler. Yok iyiyim, çok sağ ol. Görüşürüz. Yeter Emre ya. Yeter. Sadece nefes almak istiyorum. Neden izin vermiyorsun? Bunaldım. Sevgilim ben mi bunaltıyorum seni? Yanında olmaya çalışıyorum sen. Çalışıyorsun. Sevmeye çalıştığın gibi. Ya ama aşkım izin vermezsen nasıl yanında olabilirim ki? Beni bu kadar yalnız hissettirip ondan sonra nasıl suçu benim üstüme atıyorsun? Gerçekten aklım almıyor. Niye suçu sana atayım ya Begüm? Niye böyle konuşuyorsun şimdi? Yanında olmama izin ver diyorum. Ne diyorum ki başka? O kadar bencilsin ki sadece vicdanını hafifletmek için söylüyorsun bunu değil mi? O kadar saçma bir şey söyledin ki şimdi. Saçma değil mi? Niye her şey bitiyormuş gibi bu laflar Begüm? Begüm. Aşkım saçmalıyorsun. Bak geçen haftaki iş görüşmesi yüzünden mi bu? Tatlım istersen çıplak git bu kadar büyüyecekse mevzu. Ya o dallama canını sıkacak sonra dedim. Başka ne dedim ki? Bu yüzden diyeceğim. Bu bir sürü bir şey Emre ya. Daraldım diyorum üstüme gelmenden. Her şeyime karışmandan. Anlıyor musun? Ya bana elle tutulur bir şey söylesene Begüm. Peki. Muratlara gittiğimiz geceki tavrın neydi? Ya iyice saçmalamaya başladın ama Begüm. Sana o gün de söyledim ya. Ya amcam hastaydı. Sabahında hastaneye götürmüştük. Canım burnumdaydı zaten. Burama kadar gelmiş. Problem de bu. Her şey için bir kılıf uyduruyorsun Emre. Ya kesinlikle problem bu Begüm. Bir kılıf uydurmaya ihtiyacım olabileceğini düşünüyorsun. Niye böyle düşünüyorsun sevgilim? Neden böyle düşünüyorsun? Bu yeni bir şey değil zaten. Son 1-2 aydır böylesin sen. Ya ne zaman sorsam hep terslemeler, uzaklaşmalar. Dokunmaya korkuyorum sevgilim sana. Yanındayken de uzak... İşte ben sana nefes alamıyorum diyorum. Anlıyor musun? Nefes alamıyorum. Sen hala sevişemediğimizden yakınıyorsun. Bu kadar mı duyarsız? Bu kadar mı bencil olabilirsin? İnanamıyorum. Ya neye inanamıyorsun Begüm? Ben böyle mi söyledim sana şimdi ya? Ya bunları bulup da lafların arasından nasıl çıkarıyorsun ya? Ya benim ağzımdan çıkan duymayacak kadar gerçekten kafam çalışmıyor ya da gerçekten... Biz anlaşamıyoruz ve biz anlaşamayacağız. Ya niye anlaşamayalım Begüm? Ya niye anlaşamayalım ya? Ya niye anlaşamayalım ya? Kıçımı yırtıyorum burada sabahtan beri. Manyak mısın ya? Yırtıyorsun ama ne konuştuğumuzu biliyor musun acaba? Böyle kamerayı koyup ondan sonra izlettirmek lazım. Belki o zaman anlarsın konuyu. Allah Allah. Evet. Ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Merak etme sen. Laflara bak ya. Ben mi saçmalıyorum? Senin laflarına bak ya. Yok Allah anlaşamayacağız seninle falan. Ya anlaşamayacaksak konuşmayalım tatlım o zaman burada hiç. Ha? Ne demek şimdi Emre bu? Ya ne demek ya? Senin ağzından çıkanı kulağın duymuyor herhalde. Anlaşamayacaksak burada da bir şeyleri kurtarmaya çalışmayalım o zaman hiç. Ya. Ayrılmak istiyorsan adam gibi söyle be. Gözlerimin içine bak adam gibi söyle ya. Nedir bu tatlı hikayedir ya? Zaten haftada bir görüyorum yüzünü. Sohbet edemez olduk seninle, sen hala sevişmemize takılıyorum zannediyorsun. Asıl sen ne ara böyle oldun ya? Nasıl benim böyle sığ biri olabileceğimi düşünüyorsun? Ben buna inanamıyorum asıl. Ben yoruldum anne. Ben yoruldum. Sana kendimi anlatmaya çalışmaktan, bu savaşı kazanmaya çalışmaktan yoruldum. Ha sen buna işte bir savaş gözüyle baktığın sürece bizim birlikte olmamızın imkanı yok ki.
Birlikte olmamızın imkanı yoksa ben hiç tutmayayım Emre. Ben ona bile cesaretin olduğunu zannetmiyorum. Gitmeye cesaretin var mı? Alo Nida, ne haber Boncuk? İyiyim, iyiyim. Nasılsın? Teyzemler nasıl? Evet, arayamadım onları da uzun zamandır. Bak ne diyeceğim, evde misin? Ya benim şu kutulara bakmam lazım da bir. Yok. Yok sen uğraşma şimdi tek başına. Tamam ben indiririm. 5 dakika zaten işim. Tamam geliyorum. Şunu var ya, senden önce hiç sevmezdim. Muhabbet içkisi olduğunu sen öğrettin bana. Bir de çay bardağından içmeyi senden öğrendim. Ben de senden eğer birini gerçekten çok seviyorsan köküne kadar, sonuna kadar peşinden gitmen gerektiğini öğrendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar çok bekledim ki seni. O kadar zordu ki. Kıçının dibinde olup da sana dokunamamak. Duyguların böyle içinden taşacak, sel olup gözlerinden akacak. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Dilsiz. Diyorlar ki kızın sevgilisi var. Sen de diyorsun kendine. Oğlum yapma, kızın sevgilisi var. Başkasına üzülüyor, başkasını kokluyor, başkasını özlüyor, başkasını öpüyor. Saçmalama Emre. Saçmalamaya başlıyorum ondan sonra. Sen misin gibi başkalarına sarılıyorum. Dokunamıyorum sana kirlendiğim için. Ve kirleniyorum. Dokunamadığım seni aldattığım için. Sabretmeyi öğrendim ben de senden. Bir saniye. Ne oldu bebeğim? Kötü bir şey mi var? Yok. Annem aradı. Yani bir şeyler diyor. Foto.
Aşkım. Günaydın. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun sabah sabah? Kızlarla buluşacağım. Küpemin tekini bulamıyorum. Delireceğim. Salonda görmüştüm ben bir küpe. Bilgisayar masasının üstüne koymuştum. Onu arıyorsun. Neden eşyalarımın yerini değiştiriyorsun sürekli Emre ya? Efendim tatlım. Alo? Emre, telefonumu bulamıyorum şimdi de bir çaldırır mısın? Yatakta unutmuşsun. Ben çıktım, hadi görüşürüz. Aa, nereye Emre abi? Bir şeyler hazırladım. Özlemişsindir öğrenci yemeğini. Yok be Boncuk, hiç uğraşma. Bu evlilik organizasyonu bitmiyor biliyorsun. Bu aralar yoğun. Yeşimi bekletmeyeyim. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Yardıma ihtiyaç var mı? Sağ olasın yavrucuğum. Yoruluyoruz ama az kaldı. Biliyorsun hep aileler mutlu olsun. Onların gönlünü hoş edelim diye. Ama bittik hakikaten, bittik. Gideyim ben. Tamam o zaman damat. Çok selam söyle Yeşim ablama. Gelmeyecek misin? Şunu yetiştirmem lazım. Çok mu önemli? Daha sonra yapsan olmuyor mu? Yeşim'cim geleceğim. Müsaade edersen. Bekliyorum. Bir şey konuşmamız lazım Emre. Yeşim inan kafamdan dumanlar çıkıyor şu anda. Keyfimden durmuyorum herhalde burada. Bir şey mi dedim? Niye ters diyorsun ki? 10 dakika müsaade eder misin tatlım bana? 10 dakika. Emre, bir etkinlik paylaştım seninle. Bilgisayarına bir ara bakar mısın? Hemen bakıyorum. Oğlum bu ne hal lan? Surata bak. Ne var abi suratında? Daha ne olsun be oğlum? Benim göt senin surattan daha şekillidir şu anda. Yok bir şey. Yorgunum, yorgun. Of Emo be, asıl ben yoruldum be abi. Senelerdir yani bu yorgunum ayaklarından beni yordun ya. Kardeşim, hadi Begüm'ü kandırıyorsun, eyvallah. Kendini de kandırıyorsun tamam. Bari beni kandırma ya. Abi yuh! Nereden çıkarıyorsun ya Begüm'ü? Allah Allah. Teyzem rahatsız, teyzem. Ya İstanbul'a getirdik. Şu Beylikler tarafında 2-3 tane böyle bir zedelenme var herhalde. Ya doktora götürdük. Gerçi bir şey çıkmadı ama. 3.6. Emre Bey, size verebildiğimiz puan bu performansa maalesef 3.6. Ne güzel espri Efe ya. Ne güzel espri ya. Ağlıyor mu o ya? Oğlum, işte bizi kandırma derken bahsettiğim buydu. Abi ben bir bok yedim ya. Biliyoruz abi, bir bok yediğini biliyoruz. Ya oğlum, senelerdir birlikte olun diye dua etmekten yemin ediyorum biz yorulduk ya. Bu neyin inadı birader? Bu neyin sebadıdır ya? Kardeşim, hadi git al şu hatunu, hadi. Abi kızın sevgilisi var ya. Oğlum sen bu dediğine inanıyor musun lan? Ne demek sevgilisi var? Kardeşim, bütün gününüz göt göte geçiyor ya. Ne sevgilisi? Oğlum,
Kız sana baktığı zaman yüzünde güller açıyor ya. Sen yoksan kafayı masadan kaldıramıyor. Ya harbiden kör müsün bu kadar ya? Görmüyor musun bunları? Abi gaza getirmek için söyleme şimdi Evet ya. arkadaşlar, sıradaki şarkıyı söylemek üzere Emre Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Abi ben şarkı marka söylemem ama sen mi ayarladın? Ben ayarladım. Ya saçmalama abi. Ya ben nasıl şarkı marka saçmalama? söyleyemem. Hadi oğlum. Hadi abi hadi. Ya oğlum şimdi ne oluyor? Kankacığım şarkıyı seçecek misin yoksa ben mi seçeyim? Evet arkadaşlar. Tamam 3 tane şat yolla bana. Sıradaki şarkıyı sevip de kavuşamayanlar için çalıyoruz. Ve karşınızda Emre Kılıç. Şimdiden vereceğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim herkesten. Ansızın, tarifsiz gelir ya o zamanlar, sormaya cüretin kalmaz. Olanından feri soluk, niyeti kayıp, dardayım. Aşk nefrete ne yakınsın. Kim kırdı her okşamak istediğimde seni, elimi gözlerimi gömdü tebessüme, yalnız kendine inkarın, sadece senden kaçarsın, halin ele verir anlamazsın. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Zaten yok. Uzak düşmüşüm kendimden, aklım fikrimden, çaresiz sürükleniyorum. Bilerek peşinden, yalnız kendine inkarın, sadece senden kaçarsın, halin eli verir anlamazsın. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Tuğçe nerede? Ne yapacaksın Tuğçe? Onlar 15 dakika önce çıktı. 15 dakika önce. Dur bir Cüzdanını arasın. falan mı kaybettin? Yok ben onda kalacağım, bir arasana. Onda mı kalacaksın? Evet. Ben bu saatte gidemem öyle. Ne diyor? Açmıyor. Sızmıştır o çoktan ya. Sen bende kalsan Allah aşkına lütfen ya. Tamam kalayım da ben hiç sevmem öyle emrivaki. Bunu bu gecenin emrivakisini yapan adama mı söylüyorsun? Allah aşkına. Ben yıllardır bekliyorum emrivaki. Ay ya. O zaman arabaya kadar yarış.
Alo Fikri amca. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Müsait misin? Yok yok, öyle alakasız bir şey için rahatsız ettim eğer müsaitsen. Ha şimdi ölen birinin hangi hastaneden sevk edildiğini nasıl öğrenebilirim acaba ben? Ha, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde var mı bunun kaydı? Ama vermeyebilirler diyorsun. Ha, birinci dereceden akrabalarına söyle. Tamam, teşekkürler. Merak etme, bir yere gitmiyor. Yastığımı almışsın. Sığamadım ki. Yukarı gel istersen. Kalıbını aldıracağım omzumun. Bu ne ya? İnsanın kafasına tam mı oturur? Bu ne ya? Şaka yapıyorum sanıyorsun ama çok ciddiyim. Alacağım alçıyı, yaptıracağım omzumdan bir tane daha. Ne? Ne? Sana sağ tarafı vereyim, sol taraf bende kalsın. Yok, ben sol tarafı istiyorum. Neden? Sana ne? Yaptıracağım heykelden. Altına da yazacağım. Huzur. 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 Acaba neden iki gözümle birden senin iki gözüne aynı anda bakamıyorum? Neden iki gözüm senin tek gözüne bakıyor? Teker teker paylaşsalar olmaz mı? Saçmalamaya başladıysam esir almışsındır beni. Bilmem o beni hapsettiğini. Kötüye kullanma görevini, olur mu? Etraf ne kadar sessiz. Sadece sen ve ben. Nereye getirdin beni gözlerinle? Nasıl bir şey bu yaşadığım? Saçlarım, tüylerim,
Selamlar. Merhaba. Kusura bakmayın bu kadar işinizin arasında sizleri rahatsız ettim. Estağfurullah, ne demek? Eğer yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Telefonda da biraz bahsetmiştim zaten. Benim için çok değerli bir arkadaşımın vefatını yeni öğrendim. Sizin hastanızmış. Başınız sağ olsun. İsmi neydi? Begüm Candaş. Begüm Candaş. Evet. Maalesef talihsiz bir kızcağızdı. Tam olarak hastam oldu diyemem. Sadece 2 gün ilgilenebildim kendisiyle. Beyninde kötü huylu bir kitle vardı. Kraniofaringioma. Biz tesadüfen fark ettik. Fark ettiğimizde de maalesef çok geç olmuştu. Hipofiz kaynaklı tümörler iyi huylu olup çok ağır huylu gösteren tümörlerdir. Ama maalesef Begüm Hanım'ınki biraz farklı bir tip. Çok güzel oturdu kızım üstüne. Bir de burada bir potluk yaptı. Hamile misin kızım? Affedersin. Hem 2 doktor öyle dedi diye niye sen karalar bağlıyorsun? Nasıl buldun bakayım patavatsız arkadaşın diktiği gelinliği? Güzel. Güzel. Bu mu yani? Çok mu kızdın Yeşim? Yok Belo ya. Aklım Emre'de de benim. Ne bileyim. Emre son zamanlarda çok mutsuz. Son zamanlarda evliliğe karşı böyle eski heyecanını taşımıyor gibi. Ne bileyim ben kendi kendime hayal ediyormuşum, kendi kendime çırpınıyormuşum gibi geliyor. Evlilik bir kadının hayalidir. Erkeğinse hapishanesi biliyorsun. Biliyorum. Da Emre hiç böyle değildi ki. Bak son zamanlarda daha çok hissediyorum bunu. Konuşuyorum beni duymuyor, dinlemiyor. Daha az dokunuyor bana. Bir de 2 gecedir eve geç geliyor. Tamam birinde arkadaşlarıyla çıktı ya diğeri. Bak saçmalıyor falan diyebilirsin ama. Ay gerçekten artık başka biri mi var falan diyeceğim. Bak kendin söyledin. Saçmalıyorsun vallahi. Emre hayatta yapmaz böyle bir şey. Hem bu duygu değişimleri çok normal. Üzme tatlıcan ne olur mu? Boş ver. Öyle mi dersin? Öyle derim. Ya bir insanın arkadaşı hem terzi, hem psikolog, hem patavatsız. Başka? Şuursuz. Hadi canım. İyi ki varsın. İyi ki sen de varsın. Yerim seni. Umarım hatırlamazsın Begüm'ü bir süre. Ne? Bugünü diyorum umarım hatırlamazsın bir süre. Zaten yeteri kadar utandım aşkım ya. Ya ne bileyim seni öyle garip görünce... böyle içime kurt düştü. Aşkım benim. Ah güzel sevgilim saçmalama. Benim de kafam dağınık bir süredir. İş güç hepsi üst üste geldi biliyorsun. Asıl ben huzursuz ediyorum seni güzel sevgilim. Ben zaten sen beni huzursuz edebil diye ben burada değil miyim? Sen niye içine atıyorsun? Niye o minik kalbine dert ediyorsun ki? Bana söyle beraber dert edelim. Değil mi ama? Hep huzur mu olacaksın sen benim? Huzur muyum ben? Huzursun. Birazdan huzur olayım mı? Muzur mu? O zaman ben seni ısıtırım mı?
Pardon da anlamadım Emre Bey. Nedenmiş o? Yok kızım ya, sen evde kalacaksın. Tamam da niye? Ya bir kere bir adamın sana 6 aydan daha fazla katlanmasına ihtimal vermiyorum ben. He. O da senin güzel küçük hatırın için. O zaman Mert'le 3,5 sene nasıl oluyor? Anacığım o İngiltere'de diye enişte. Yani her gece Mrs. Brown'la Going to the Seaside. Oh. Hadi senin iyi kötü bir enişten var da biz de birine yenge deyip elini öpseydik be Emre'ciğim. Oldu senin kabahatin. İzmir'de bir kankam vardı senin, neydi? Yeliz miydi? Tanıştıramadın gitti vallahi. Kızım boş ver ya. Beni ne doktorlar ne mühendisler istiyorsa ben varmıyorum. Ya. Senin gibi böyle duygusuz bir herifi olsa makine mühendisi ister. O binada da hatun yok. Bu doktor dediğin veteriner falan olmasın sakın. Çok komik. Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Asıl bana söylüyorsun ama sen evde kalacaksın. 40 yaşımıza geldiğimizde hala birini bulamamış olursak biz evlenelim. Ne dersin? 40 mı? Yok ya, akıllıya bak sen, 40'mış. Allah Allah. Ben erkekliğimin zirvesinde, doruklarında olacağım. Çapkınlıktan çapkınlığa koşacağım. Sen pörsüyeceksin, selülitlerin çıkacak ve evleneceğiz. Yok ya. Ben mi pörsüyeceğim? Evet. Kardeşim falan sanmasınlar da. Tamam hadi peki 45 olsun, o da senin güzel hatırın için. Tamam 42. Ay 40 gel, tamam anlaştık patron. Ayu! Gençler ne haber? Yine notlara karşılık iddiaya girmeyeceğim ha, hayırdır? Yok yani ne iddiaya gireceğim bununla? Bana yemek ısmarlamaktan üstüne başına bir şey alamıyor. Şu hale bak. Allah Allah, sorma ya, bana bozuk mal kakalamaya çalışıyor hanımefendi. Öyle değil mi ama tam garanti kapsamından çıkacaksın. Oo, gençler bir durun ya. Ne diyeceğim, bu akşam Efe'nin sürpriz doğum günü partisi var Taksim Karaoke Bar'da. Renk vermeyin ha, sürpriz olacak, tamam mı? İkiniz de geliyorsunuz abi. Gelmeyeni yakarım, beni ilgilendirmez, nokta. Ya ben Mert'e bu akşam için sürpriz hazırladım. Gelsem de geç gelirim. Ay kıyamam, sürpriz hazırlamış. Kızım sen de kurudun be sen de çedene. Ya internetten ilişki mi olurmuş ya Emre? Lütfen sen de bir şey söyle abi. Yıldım ben artık ya. Biz de böyle. Benim de tarzım bu abicim ya. Tarza gel, ergen tarzı. İyi, devam et. Emre abi hayırdır? Ah Boncuk ya, aradım ama açmadın. Sessizdedir, bir şey mi oldu? Yok bir şey yavrum, sen yat. Ben bir şey alıp çıkacağım hemen. İyi günler. Ben aslına bakarsanız anlatması biraz zor ama Yolculuğun iyi geçti mi? Yorulmadın inşallah. Başın sağ olsun. Ben yeni öğrendim. Senin de oğlum. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Merak etme oğlum. Begüm biliyordu. Benim mutfakta biraz işim vardı. Sen rahatına bak.
Sevgilim, nasıl isterdim bilemezsin. Şu an yanında olup her şeyi sana anlatmayı ve defalarca özür dilemeyi. Ne kadar oldu ben gideli bilmiyorum. Kim bilir ne kadar bensiz bıraktım seni. Sensiz kalmanın yarısı kadar zorsa bensizlik, beni ömür boyu affetmesen yeridir. Ama yine de hep diledim affetmeni. Anlatabilmemin bir yolu olsaydı, inan denerdim. Cevapsız bırakmazdım. Ama bir yol bulamadım buna. Tek bildiğim, yanında kalsaydım daha kolay olmayacaktı. Kıyamadım. Sadece kıyamadım. Bana sordun ya, gitmeye cesaretin var mı diye. Kalmaya cesaretim olsaydı, bir an olsa ayırmazdım yanağımı göğsünden. Göğsün cennetin provasıydı işte. Ben kızamıyorum. Sen de kızma hayata. Kapatma kapılarını. Biliyorum sevmek kolay herkes için. Ama hiç yaralanmamış gibi sevmek ne kadar zor aslında. Sadece bunu istiyorum senden. Ne kıyas, ne kin, ne beklenti olsun hayatında. İlk defa aşık oluyormuş gibi sev. Nasıl seveceğini zaten ben öğretemem sana. En iyi yaptığın şey bu çünkü. Bari sözümü tutabilseydim. Hani 45'inde alacaktım ya seni. Veda etmek için yazmıyorum bunları. Veda edecek cesaretim olsaydı bunu karşında yapardım. Aklının köşesinde olmak değil niyetim. Sadece gülümse arada. Benim köşem orada gizli çünkü. Öpmeye doyamadığım dudağının köşesinde sakla beni. Kendime iyi bak. Lavabo ne taraftaydı acaba? Şu karşıdaki kapı. Keşke yanınızda olabilseydim. Keşke. Çok düşündü seni. Onun için hastalığından daha zordu bu karara katlanmak. Kendinden çok senin derdine düştü garibim. Ben de birkaç kez aramak istedim seni. Niye aramadınız ki? Söz verdirdi zorla. Senden son bir şey istiyorum dedi. Ne diyebilirdim ki? Ben de bir yandan onu suçluyordum. Bana yaşattıkları için. Beni yalnız bıraktığı için. Asıl ben yalnız bırakmışım onu. Bir yandan nasıl vicdan azabı çekiyordu biliyor musun? Ama seni görünce daha iyi anladım. Kıyamamış sana. Peki nasıl öğrendi acaba? Yani nasıl başladı? İlişkimiz sırasında mı? Tam olarak bilmiyorum ama sanırım hatırlıyorum onun öğrendiği zamanı. Hatta önce beni aramıştı. Seninle bir yemeğe çıkıyordu sanırım. Doktor aramış siz yemekteyken. Akıl sormuştu bana zilli. Evet. Aslında sana hamile olduğunu söyleyecekmiş o gece. Ama doktoru aramış siz yemek yerken. Tahlillerde bir anormallik falan olduğunu söylemiş. Beyninde bir kitleden şüpheleniyorlarmış falan. Nasıl ya? Hamile miydi? Ama biz hep... Hızlı olmuş sanırım. O kadar mutluydu ki seninle. O aşkla sana evlenme teklif etmeye hazırlanıyordu. Tabii doktoru arayana kadar. Tümör kesinleşince doktoru da diretti bir yandan. Hastalığı esnasında ilaç alması gerekiyordu ama hamilelik sırasında bu ilaçları kullanması riskliydi. Anladım. İzninizle ben artık kalkayım. Tabii oğlum. Ne zaman istersen. Lavaboya giderken sanırım odasının önünden geçtim. Sizin için sakıncası yoksa... Ne demek oğlum? Zaten o odanın yarısında sen varsın. Dokunmadım gittiğinden beri. Nasıl bıraktıysa öyle.
İyi günler. Eski kayıtlarınızla ilgili bir şey danışacaktım. 2009 senesinde pansiyonunuzda konaklamıştım. Aslında 2 gün sonra evleniyorum. Eşimle de sizin pansiyonunuzda tanıştık. O yüzden bizim için çok özel bir yeriniz var. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Bir şey soracaktım. Bizim konakladığımız sırada pansiyonda kalan böyle 50 yaşlarında bir hanımefendi vardı. Acaba kayıtlarınızda bulunabilir mi? Düğünümüze davet etmek istiyoruz da. Tabii hatırlıyorum. Eylül 9-15 arası. 2009. Tamam, bekliyorum. Ne? Efendim? Begüm Candaş mı? Bütün odalar? Tek isim. Allah Allah. Emre Kılıç. Evet, Sevgi Yeşim Ergör'ün. Ve Begüm Can'la. Ve diğer bütün odalar Begüm Can. Boyumu ölçer misin? Teşekkürler. 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 Abi bir şey değil. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Bu seçmeli derslerle ilgili en ufak bir fikrim yok. Ya ben biraz bakmıştım işte, araştırmıştım falan. Bunlar işimize ileride çok yarayacak. Sen çözmüşsün olayı. Çalışkan bir tipe de benziyorsun. Çok ekmek yerim senden bu 4 yıl. Olur, yersin. Memnun oldum. Ben de. Görüşürüz. Begüm'üm doktorun verdiği ilaçları almayı kabul etmedi. Gidersen bana da bir dengini yolla. Dinerse gözyaşın beni de ağlar. Arkanda beni bırak, gönlüme aldırma. Ardında bir beni bırak, gönlüme duyurma. Yüzüne bakmam,
İstersen bana da bir